Herkese merhabalar. HoroFriend'in yeni bölümünde tekrar beraberiz. Bugünkü konuğumuz Horovox'ı yakından takip edenlerin tanıyacağı bir isim Burak Bayram. Geçtiğimiz günlerde farklı bir saatle, Cartier ile o beni misafir etmişti. Bugün de ben aldım kendisini karşıma. Evet. Ve TAG Heuer'in son günlerde çıkardığı Carrera 160. yıl Silver Edition saati bir hafta kullandıktan sonra bugün kendi deneyimlerini bizlerle paylaşacak. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk Serdar. Konuk koltuğunda oturmak çok güzelmiş. Evet, ben aynısını bir süre önce yaşadım. Evet. Şimdi de sana tattıralım dedik. Aynen öyle. Çok hoşuma gittiğini söylemem lazım. Evet, benim için biraz daha kolay olacak çünkü senin sorduğun sorular var. Ben onları direkt not aldım ve aynılarını sana soracağım. Süper. Gideceğiz öyle. Evet, gerçekten aslında benim de merak ettiğim senin bana sorduğun soru. Uzun süredir bu HoroFriend'i yapıyoruz ve neredeyse Horovox ekibi olarak çok aşırı derecede 100'e yakın saat geçti elimize ama kesinlikle. Sen bu saatle yani TAG Heuer'in 160. yıl limitli saatiyle yapmayı tercih ettin ve 2 tane de seçenek vardı. Evet. Sen yine Silver Edition'ı seçtin. Yani öncelikle bunun sebebini öğrenelim. Neden TAG Heuer, neden 160. yıl Silver Edition? Şöyle söyleyeyim. Öncelikle TAG Heuer benim için çok sevdiğim bir marka. Çok güzel bir marka. Motor sporlarıyla olan bağlantısı benim için çok önemli. Çok güzel bir geçmişi var. Yani sadece saatle alakalı değil, otomobille alakalı, gösterge panelleriyle alakalı bir geçmişi var. Aynı zamanda ben kıymetli saatler biriktirmeye ya da ilgilenmeye başladığımda aldığım ilk saatlerden bir tanesi de TAG Heuer Carrera'ydı. 7750 mekanizmalı takimetrik kronograf modeli. Çok severek takmıştım bu saati. Zaman içinde onlarca TAG Heuer koleksiyona girdi çıktı. Dolayısıyla bir TAG Heuer seçme şansım olduğunu duyunca bir nostalji yapalım. Tereddütsüz bir şekilde seçeyim istedim. Yaklaşık bir hafta oldu değil mi? Bir haftadır bileyim. O kadar. Ben de kullandım bu arada diğer edisyonunu. Ben de memnunum ama tabii önemli olan senin düşündüğün. Yani bir hafta boyunca özellikle saatin konforu, bileğindeki konforu nasıldı, neler hissettirdi sana? Yani şöyle söyleyeyim. Öncelikle 1963'te çıkan ilk Carrera'ya çok benzeyen bir model bu. Yani tam olarak bir reissue ya da reproduction demek doğru olmaz ama büyük ölçüde ondan esintiler taşıyor. Buradaki en bariz özellik de 39 mm olması. Ben zaten küçük çaplı saatlerle iyi geçinen bir insanım. Hemen şurada duruyor zaten. Aynen, senin 36 mm'lik efsane. Kesinlikle. Day-date. Dolayısıyla bunda çok rahat ettim. Deri kayış son derece konforlu, katlanır klips olsun. Klipsin içinden kaydırarak kayışı ayarlayabiliyorsun. Bu da son derece pratik. Üstelik kayışa da zarar vermiyor. Bu açıdan da güzel. Yani ben konfor manasında en ufak bir sorun hissetmedim. Zevkle taktım. Ya şimdi ben uzaktan baktığımda ben de dediğim gibi bir süredir kullanıyorum saati. Birincisi hiç 39 milimmiş gibi gelmedi bana. Gayet daha böyle küçük bir model gibi görünüyor. Bir de yani lock tasarımı hakkında ne düşünüyorsun? Sanki bana biraz daha böyle tam saat ufak gibi görünüyor ama lock tasarımı sayesinde biraz daha uzuyor ve bileğe yerleşiyor gibi geliyor. Yani senin bu dönemdeki hani gözüne çarpan detaylar neydi onunla ilgili? Anlatayım. Öncelikle saat 39 mm'den daha ufak durur. Bu bariz. Kadrana doğru baktığında kasadan kadrana basamaklı bir şekilde saat daralıyor. Öncelikle kasa 39 mm. Gerçekten 39 mm çapında. Fakat incecik bir bezel var ve o ufak bir kaldırım gibi bir dirsek yapıyor orada. Ve sen bu sefer daha dar bir yüzeye bakmaya başlıyorsun. 1960'lı yıllarda saat teknolojisinde sıklıkla kullanılan Mika ya da hezalit camları andırsın diye oldukça bombeli box type dediğimiz bir safir kristal cam kullanılmış. O da içeri doğru kadranı tekrar alıp tekrar bir dirsek hattı veriyor. Dolayısıyla sen saate baktığında 39 mm'lik kasayı değil belki yaklaşık 6 ya da ne bileyim yarım santim daha içeride olan camı görüyorsun. Dolayısıyla da daha ufakmış gibi. Bu da sana ufakmış gibi gösteriyor. Saat siyah olmuş olsaydı eminim daha da ufak gözüküyor. Evet. Öyle söyleyeyim. Laglar hakkında ne düşünüyorsun? Yani boynuz diyelim artık, biz lag diyoruz. Evet ama. Yani boynuz tasarımı yani 1963'teki klasik Carrera'nın boynuz tasarımından farklı. Fakat Carrera 2000'li yılların ortalarından beri bu boynuz tasarımını kullanıyor. Yani kübik, köşeli, sert. Bence bu hem saate sportif bir hava katıyor. Yani ona dinamik, güçlü bir hava katıyor. Aynı zamanda aşağı doğru uzayarak biraz bilek kemiğinin üzerinde saatinde güzel durmasını sağlıyor. Belki 39 mm'lik bir kasada bu çok önemli bir şey olmayabilir. Ama 44 mm'lik bir Carrera'da taktığında o zaman kesinlikle fark eder. Bence konfor anlamında iyi bir detay. Evet. Yani bu saatin kullanıcı profili nedir? Yani kafanda canlanan, yani bu saati takacak insan iş hayatıyla ilgili olabilir, giyimiyle ilgili olabilir, hayat düzeniyle ilgili olabilir. Yani kafanda ne oluştu? Yani şöyle söyleyeyim. Ben kendimden örnek vermek gerekirse ben sürekli spor giyinen bir insanım. Beni tanıyorsun. Dolayısıyla kendi kıyafetlerimi uydurmada en ufak bir problem yaşamadım. Kot tişört yani. Spor kot tişört aynen öyle. Doğru. Arada sırada da gömlek. Yani dediğim gibi bunu kullanacak profil, şimdi TAG Heuer açısından bakarsak TAG Heuer'in marka olarak kullanıcı profili çok geniş.
Ama 160. yıl için özel üretilmiş 39 milimetrelik bir Carrera'ya daraltırsak eğer seçenekleri, o zaman biraz daha meraklı bir profil olması gerekiyor. Tabii sorduğum o zaten. Yani bu modelin aynen. özünde. Yani bence yine motor sporlarıyla ilgilenen, seçtiği ürünlerin arkasındaki tarihi, hikayeyi bilmekten hoşlanan, duymaktan hoşlanan, yani zevklerine göre tercihler yapan, işte ne bileyim belki bir klasik otomobil sahibi olan ya da otomobilini kullanırken güzel deri bir eldiven takmaktan hoşlanan ya da kıyafetlerini buna göre seçen, mekanik saatçiliğe değer veren, yani dediğim gibi bence hem markaya hem modele ve arkasındaki geçmişe, tarihe önem veren biri bence bu saati kullanır. Bu biraz bizim sevgili Baybars Öztürk'le yaptığımız Tag Horofriend serisindeki doğru. yorumlara benzedi. Demek tabii markanın özelinde genelde söylenen şeyler aynı oluyor. Şimdi bakıyorsun Connected Watch da yapıyor Tag Heuer. Öyle ya da böyle turbiyon eşapmanı taşıyan bir modelleri de var. Markayı böyle çok sevenler, markanın tutkunları, markanın fanları, onlar için nasıl bir şey ifade ediyor sence? Yani bir $1,500 da bir Connected Watch, yani sonuçta bir enerjiyle, kimyasal bir enerji çalışan bir de mekanik tarafı var. Yani bu sence nasıl etkiliyor markanın piyasadaki imajını? Bu biraz bakış açısıyla alakalı Serdar. Heuer'in tarihine baktığımızda Tag olmadan önce, teknik avantgard tarafından satın alınmadan önce tamamen mekanik saatlerle, kronometrelerle ve yarış otomobillerindeki göstergelerle bunları üreterek faaliyet gösteren bir marka. Daha sonra teknik avantgard satın aldığında sadece markayı satın almış olmuyor, ona farklı bir nosyon da yüklemiş oluyor. Yani teknoloji Tag Heuer için birinci plana geçmiş oluyor. Dolayısıyla geleneksel saatçilikle alakalı DNA'sını kaybetmeden teknoloji konusunda da bütün elindeki imkanları kullanıp gelişmeye bakıyor. Zaten teknik avantgard Formula 1 otomobilleri için parça üreten bir markaydı. Dolayısıyla Formula 1 zaten otomobil teknolojisindeki zirve noktayı temsil ediyor. Dolayısıyla teknolojik gelişme, inovasyon Tag Heuer'in DNA'sında var. Ben bir kullanıcı olarak ve Tag Heuer'i çok seven biri olarak Tag Heuer'in Connected Watch üretiyor olmasından son derece memnunum. Çünkü o tip saatlere ihtiyaç duyanlar da var. Connected Watch takmak isteyenler de var. Piyasadaki basit ya da ne bileyim 2 sene sonra kimsenin hatırlamayacağı Connected Watch'ları kullanmak istemeyen bir zümre de var. Ben Tag Heuer'in Connected'ını yaklaşık 15 gün kullandım. Benim yaşam tarzım içerisinde belki spor çok büyük bir yer ifade etmiyor olabilir. Ama herkes bu şekilde değil elbette. Mesela sen bildiğim sporla yakın dirsek temasını kaybetmeyen bir insansın. Connected Watch kullanabilirsin, kullanıyorsun da. Bir Tag Heuer saat meraklısı biri için eğer ki alınacak şey buradaki Connected Watch'sa çok iyi bir alternatif. Yani beni rahatsız etmiyor. Ya birileri de ihtiyaç duyabiliyor buna. Yani kesinlikle. Sadece sporda değil, işte kalp atışıydı, oydu buydu, bir sürü şeyi vermeye başladı. Yani nihayetinde bu artık insanlar iki kolunda, iki bileğinde saatlerle ya da saat olmasa bile o datayı telefonuna aktaran cihazlarla geziyorlar. Kesinlikle. Yani Connected Watch bence de hani mekanik saatle hiçbir zaman kıyaslamıyorum ben, ama hepimizin bir gün ihtiyaç duyabileceği şeyler ki keza bizim bütün ekip markalardan biliyorsun bize denememiz ve inceleme yapmamız için geliyor. Dönem kullandık hayatta. Kesinlikle tabii. Faydalandık yani. Aynen. Peki neleri değiştirdin saatte? Yani benim mesela kafamda çok özel bir şey var, durum var. Özel bir detay var. Yani senin için ne değiştirirdin? Şöyle söyleyeyim. Ben saatte açıkçası sadece bir şey değiştirdim. Ona geçmeden önce neden bu kadar az değişiklik yapacağımdan bahsedeyim. Bu çok detaylı ve zevkli tasarlanmış bir saat. Öncelikle klasik Heuer logosu var. Klipsinde de, tokasında da, kadranında da. Yani Tag logosu yok. Aslında markası Tag olmasına rağmen. Evet. Mesela markörlerinde ve kollarında ekru renkli bir süperluminova kullanılmış. Sanki saat eskimiş de. Evet, ondan sonra tritium sararmış gibi duran. Çok hoşuma gidiyor. Gümüş kadran, ilk çıkan Carrera'da gümüş kadrandı. Son derece kontrast ve rahat okunur kolları var. Değil mi? Bir de subdial dağılımı da çok dengeli. Tam klasik bir dağılım ama o kadar güzel yerleştirilmiş ki. Ondan ayrıca bahsedeceğim. Yani buna baktığım zaman piston tarzı, kronograf pusher'ları olsun, butonları olsun bence hiç problem yok. Ama ben krokodil derisi bir kayış yerine orijinal Carrera'nın üzerindeki perforated racing strap, yani delikli siyah deri kayışı isterdim. Aynen. Benim de aklımdan geçen oydu ama bir de tabii şeyi de ekleyebiliriz bence. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Yani saatin böyle geçmişini falan düşünerek tam görüntü olarak o Hezalit'e benzetmişler ama ben yine de bir Hezalit cam kullanabilirdim. Yani gerçek Hezalit evet. Onun daha sıcak bir görüntüsü var. Belki bunu kameradan anlatmak ya da fotoğrafla anlatmak zor ama hissetmek, taşımak lazım. Pratiklik açısından tabii sonuç itibariyle safir kristal
kristal tercih edilmiş. En azından düz değil. Yani o bombeyi verdiklerine onu göre veriyor. kabul edilebilir bir feragat diyebiliriz yani. Peki Burak, son olarak şimdi sen tabii biraz daha üst segment saatler kullanıyorsun. İşte Evet. Rolex var, Day-Date'in orada gözümüzü alıyor, kuyumcu gibi. Yani üst segment demeyelim de farklı bir tarzın var aslında. Zaman içerisinde Tag Heuer kullanmışsın ama son dönemde de dediğim gibi genelde daha başka segmentte saatler kullanıyorsun. Bu çevrendekiler bu saati senin bileğinde gördüğünde nasıl bir tepki verdiler? Sadece hani segmentinden ötürü de olmayabilir. Yani genel olarak insanların tepkilerini merak ediyorum. Şimdi ben bir saat taktığım zaman etrafımdaki arkadaşlarımın ilk tepkisi yeni çıkan saat mi o oluyor? Çünkü ben takıyorsam demek ki yeni çıkmış demektir. Hemen geldiği için. Bu tepkiyi aldım. Ondan sonra Carrera tepkisini aldım. Çünkü Carrera Tag Heuer için oldukça bilinen lokomotif model ailelerinden biri. Üçüncü tepki için ise bu ne kadar ufak oldu. Yani aynen öyle. Gerçi senin için daha ufaklarını kullandığın aynen, benim için. için problem değil. Ama dediğim gibi yani güzel yapılmış bir vintage görünümlü retro bir tasarım. Dolayısıyla genelde nedir adı, etrafımdan iyi olumlu şeyler aldım. Başka kadran rengi var mı diye soranlar oldu. İşte var hemen gösterelim. Montreal Edition var burada. Evet. Ondan sonra fotoğraflarda gösteririz. Dolayısıyla tepkiler iyiydi yani. İyiydi. Hı-hı. İyi, o zaman saati en kısa sürede geri almak durumundayız. Senden maalesef Tag Heuer'e geri göndermemiz gerekiyor. Aynen öyle. Nedir adı, oldukça hoşuma gitti. Yani teknolojik olarak da burada bahsetmek istiyorum aslında. Özellikle sen kronograf subdial yani alt kadran dizilimindeki başarıdan bahsetmiştin. Bunun içinde 2017 senesinde Tag Heuer model ailesine dahil olan Calibre Heuer 02 var. Calibre Heuer 02 tamamen Tag Heuer tarafından tasarlanmış ve üretilmiş manifaktür bir kalibre. Oldukça da üzerinde uğraşılmış bir kalibre. Mesela subdial'ların, alt kadranların birbirinden açık, merkezden uzak yerleştirilmesi kalibrenin bir başarısı. Tabii kolay da bir şey değil yani. Değil, kolay da bir şey değil. Küçük bir alanda. Genelde insanlar kadranı kalibreye göre ayarlıyor. Burada kalibre bir nevi kadrana göre. En basitinden Speedmaster Moonwatch serisinde en sevmediğim özellik merkeze doğru yaklaşmış alt kadranlardır. Gereksiz bir boşluk vardı. Evet, o açıdan kurtarıyor. Çok güzel olmuş. 80 saatlik power reserve'ü var. Ki bu bizim gibi çok saati olanlar için önemli bir özellik. Otomatik kronograf bir alet olduğunu düşünecek olursak. Kolon çarklı bir mekanizma, aynı zamanda dikey kavramı yani vertical clutch. Bunu zaten butonlara bastığında yumuşaklığından ve çok net bir şekilde devreye girmesinden anlayabiliyorsun. O açıdan da oldukça takdir ettim. Yani mekanik saat tutkunlarının da zevkle bağlantı kurabileceği bir mekanizma var içinde. Sadece görüntü değil yani. Evet. Sonunda hakkını kullandın Burak, yani Horofriend hakkını onu da Tag Heuer'le kullandın. Çok teşekkür ediyoruz. Bence saat hakkında çok detaylı bir bilgi de vermiş olduk. Sadece kullanım tecrübeleri değil olsa saati de anlatmış olduk. Horofriend serilerimize devam edeceğiz. Kanalımıza abone olursanız hem Horofriend'i hem de video incelemelerimizi yakından takip edebilirsiniz. Bir sonraki Horofriend serisinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyoruz ve sevgili Burak Bayram'a çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Sağ olun.